Gregor McGregor, tarih boyunca en büyük dolandırıcılar arasında anılır. Ancak onun hikayesi sadece bir dolandırıcılık vakası olmanın çok ötesine geçer. McGregor, bir hayal ülke yaratarak binlerce insanı kandırmayı başardı. Bu hayal ülkenin adı Boy Ice'ydi. Ama McGregor'ın en büyük başarısı bir ülkenin temellerini kurarak gerçekten var olmayan bir yerin peşinden insanları sürüklemesiydi. Gregor McGregor, 1786'da İngiltere'de doğmuş bir adamdı. İngiliz kraliyet ordusuna görev almış ve savaşlarda birkaç kez yer almıştı. Ancak McGregor, askeri kariyerinden fazla bir şey kazanmamıştı. Birçok subay gibi zenginlik ve saygınlık peşindeydi. Ama onun farklı olan bir tarafı vardı. Sürekli olarak daha büyük bir şeyin hayalini kuruyordu. McGregor, hayatını değiştirecek fırsatları her zaman daha büyük bir amaca yönlendirmeye çalışıyordu. Bu fırsat bir gün ona Boy Ice krallığını yaratma fikriyle geldi. McGregor, Venezuela'nın kuzey kıyısında yer alan ve o dönemde az bilinen Orta Amerika bölgesine ilgisini yoğunlaştırmıştı. Bir gün orada başka bir yaşam kurumu düşüncesine kapıldı ve buna Boy Ice adını verdi. O zamanlar Avrupa'dan Amerika'ya yapılan göçler çok yaygındı ve bu durum McGregor'a büyük fırsatlar sunuyordu. McGregor'ın Boy Ice kurma planları oldukça cesurca ve dikkatli hazırlanmıştı. O zamanlar Orta Amerika'nın bazı bölgeleri henüz tam olarak keşfedilmemişti. McGregor bu boşlukları kullanarak kendine bir krallık yaratma hayalini gerçekleştirebileceğini düşündü. Sadece hayali bir ülke yaratmakta kalmadı, aynı zamanda kendini bu ülkenin kralı ilan etti. Boy Ice'ın başkenti adını ve coğrafyasını tamamen uydurduğu bir yerdi. Kendisini Boy Ice kralı 1. McGregor olarak tanıttı ve tüm dünyaya bu hayal ülkenin haritalarını, diplomatlarını ve hatta resmi paralarını sunmaya başladı. Tüm bu belgeler oldukça profesyonelce hazırlanmıştı ve gerçek bir ülkenin varlığı gibi görünüyordu. McGregor, Boy Ice'ın insanlara vaat ettiği zenginlikleri ve fırsatları şöyle duyurdu: verimli topraklar, tropikal iklim, geniş tarım alanları, altın ve gümüş madenleri. Birçok yatırımcı ve göçmen bu vaatlerin gerçek olduğunu düşünerek Boy Ice'a göç etmeye karar verdi. McGregor'ın büyük vaatlerine kanarak ilk gruptaki göçmenler 1822 yılında Boy Ice'a doğru yola çıktılar. Ancak bu yolculuk hemen feci bir felakete dönüştü. Göçmenler McGregor'ın vaat ettiği zenginlikler ve refah yerine karşılarına sadece ağaçlarla kaplı bataklıklar, kurak topraklar ve açlık gibi gerçeklerle karşılaştılar. Yola çıkan bu ilk göçmenler bir felakete sürüklendiler. Çok sayıda gemi Boy Ice'a gitmek için yola çıktı. Ancak gemiler karaya varamadı ya da geldiği yerle ilgili hiçbir güvenilir bilgi bulamadılar. Adada düzgün bir yerleşim yeri, altyapı ya da tarım yapılacak topraklar yoktu. Göçmenlerin birçoğu açlık, hastalıklar ve yetersiz erzak nedeniyle hayatta kalmayı başaramadılar. Boy Ice'ın gerçekten var olmadığını öğrenenler bunun bedelini canıyla ödediler. Ancak McGregor her ne kadar hayali bir ülkenin peşinden insanları sürüklemiş olsa da gerçek bir güç elde etmişti. Boy Ice'ın varlığını inandırmak için verdiği belgeler, diplomatik yazılar ve tahviller Avrupa'daki yatırımcıları bir süre daha meşgul etti. O dönem için devlet tahvilleri ticaretin bir parçasıydı ve McGregor bu tahvillerin satışından büyük miktarda para kazandı. Yani McGregor'ın amacı sadece insanları Boy Ice'a göç ettirmek değil, aynı zamanda paralarını almak ve ardından kaçmak idi. Bir noktada Boy Ice'ın gerçekliği sorgulanmaya başlandı. Göçmenlerin yaşadığı felaketten sonra McGregor'a karşı tepkiler arttı. Ancak McGregor sadece bir hayal ülke yaratmamıştı. Aynı zamanda gelişmiş bir dolandırıcılık tekniğiyle insanları kandırmıştı. Birçok insan Boy Ice'a büyük bir gelecek umarak tüm birikimlerini kaybetmişti. Bir grup daha cesur göçmen Boy Ice'ın gerçek olmadığını fark ettiklerinde İngiltere'ye dönmeye karar verdi. Ancak geriye dönüş için geç kalmışlardı. Bu grup gemilere binerek dönemedi ve McGregor'ın kurduğu hayal ülkenin gerçekliğini keşfetmeye çalışırken birçok zorlukla karşılaştılar. Sonunda McGregor'ın gizli hesapları ve yalanları ortaya çıktı. Boy Ice'ın yalnızca hayal ürünü olduğu kanıtlandı. McGregor oldukça rahat bir şekilde İngiltere'ye döndü. Hiçbir cezaya çarptırılmadı. Boy Ice'ın büyük dolandırıcılığı ifşa edildikten sonra McGregor Fransa'ya gitmiş ve orada yaşamaya başlamıştır. Fransa'da bir süre gizlilik içinde yaşamış ancak hala bazı çevrelerde tanınmaya devam etmiştir. Boy Ice ile ilgili skandal ortaya çıkmadığı dönemde McGregor bazı insanlarla bağlantıya geçmiş, hatta eski dostları ve yatırımcılarıyla ilişkiler kurmaya ve Boy Ice krallığının devam ettiği imajını korumaya çalıştığı söylenmiştir. 1845 yılında Fransa'da vefat etmiştir. Gregor McGregor'ın hikayesi sadece tarihteki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak anılmıyor, aynı zamanda toplumların ne kadar kolay manipüle edilebileceğinin bir örneği olarak da hafızalarda kalmıştır. Boy Ice gerçek anlamda var olmayan bir yerdi ama McGregor insanları bir hayal inandırarak onlara hiç var olmayan bir ülkede zenginlik vaat etti. Bugün Gregor McGregor'ın hikayesini dinledik.
Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.